İspanya'nın kalbi Madrid'den güzel bir günden herkese selamlar, sevgiler dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Bu videomuzun konusu İspanya'ya gelirsek ne yer ne içeriz? Ya da İspanyollar ne yiyorlar ne içiyorlar? Bunu işleyeceğiz arkadaşlar. Sokağa çıktım, elime kameramı aldım. Gayet güzel bir gün var. Hareketlenmeye de başladı sokaklar. Yemek yiyeceğim, sizlere göstereceğim. Buradaki yemek kültürünü anlatmak istiyorum, tanımak ve tanıtmak istiyorum. Midemin kaldırdığı kadarıyla bir şeyler deneyeceğim arkadaşlar. Birkaç tane yemek ve restoran kaydettim. Burada restoranlarda yer bulmak birazcık problem olabiliyor. Yani rezervasyon gerekiyor, sıra bekliyorsunuz vesaire vesaire. Elimden geldiğince sizlere bunları gösterip anlatacağım arkadaşlar. Videomuz Türkiye'nin lider su arıtma markası İhlas Agrosebilio'nun sponsorluğunda başlıyor. Sizler de musluktan güvenli su içmek istiyorsanız linki açıklamaya bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Hadi kahvaltıyla güne başlayalım. Türkiye'nin lider su arıtma markası Agrosebilion Unique sunar. İlk durağımız Chocolateria Sanguines arkadaşlar. Burası oldukça eski bir restoran. Hikayesini anlatacağım. İspanyollar genellikle churros'u kahvaltıda yiyorlarmış. Churros yemeye geldik. Hani böyle çikolataya batırıp yiyorlar ya. İlk lezzetimiz churros olacak arkadaşlar. Burası da oldukça meşhur ve popüler bir restoran. 1894 yılından beri faaliyetlerine devam ediyormuş burası. Hola, buenos días. Me gustaría un chocolate con churros. Sí. Dostlar, churroslarımız geldi. Şöyle göstereyim sizlere. Bildiğimiz hamur kızartması bizim tulumbaya benziyor ama şöyle düşünün, şerbetsiz tulumba gibi düşünün. Burası 1894 yılında churros satmaya başlıyor. Bu çikolatayla birlikte churros satmaya başlıyor. 1890'da han ve restoran olarak kuruyorlar. O 4 sene içinde ne değişti bilmiyorum ama sonrasında churros'o deniyorlar. Ve yakında bir tane tiyatro var. Şimdi bulunduğumuz sokağı da göstereceğim sizlere. O tiyatrodan çıkan müşteriler sayesinde burası bayağı bir ünlü hale geliyor ve bugün artık turistlerin de odak noktası arkadaşlar. 6 euro 20 sent ödedim. Şöyle göstereyim sizlere fişimi de. Ama neyle yiyeceğiz? Sıcak çikolatayla. Normal böyle çikolata, katı bir çikolata sanmayın. Bildiğimiz, içebileceğimiz bir sıcak çikolata aslında. İlginç geldi bana. Ben Güney Amerika'da churros yerken genelde üzerine şeker döküyorlardı. Burada isterseniz beyaz şeker de veriyorlar. Hızlı bir şekilde şöyle tadına bakacağım. Akışkan bir çikolatayla servis etmeleri bana ilginç geldi. Onun dışında sabahları churros yemeleri daha da ilginç geldi. Bakalım tadına. Çok taze, çok lezzetli, inanılmaz hafif, hiç rahatsız etmiyor. Çikolata da böyle birazcık şekerli, birazcık bitter gibi, böyle biraz karışım gibi hissettim. Ağır değil. İkisi güzel bir kombinasyon olmuş, beğendim. Yormadan yenecek bir şey, hatta bir porsiyon fazla mı olur diye düşünmüştüm de çok rahatlıkla yerim. Yani şu an çok rahatlıkla yerim bunu. Chocolateria Sanguines'ten çıktınız arkadaşlar. Hemen yanında burayı meşhur eden tiyatro. Şöyle göstereyim. Burası bir tiyatro. Sahne kısmı var burada. Dün buradan geçerken kapılar açıktı. Sahneyi gördüm. Buradan çıkan müşteriler ara geçitte kalıyor burası. Çok fazla bilinmiyormuş önceden. Ama buradaki müşteriler bu ara geçidi kullandığı için oradan ne yiyorlar? Tatlılarını yiyorlar. Zamanla şehirde yayılıyor, meşhur oluyor. Bugün 7/24 açık olan, haftanın her günü 24 saat açık olan bir tatlıcı arkadaşlar. Churros'u meşhur. Çikolata sosuna bandırıp yiyorsunuz. Tabii farklı şeyler de var. Dilerseniz onları da deneyebilirsiniz. Hemen bu geçit bakın. Sanguines geçidi olarak biliniyor. Burası da internette bazı kaynaklarda 1650 yılında buranın açıldığı yazıyor. Sanguines kitapçısı. Libreria Sanguines yazıyor burada arkadaşlar. Ha bak, doğru. Kaynak doğruymuş. Anno 1650 yazıyor ya. 1650 yılında açılmış bu kitapçı. Madrid'in en eski ve böyle nevi şahsına münhasır en ikonik kitapçısı olarak geçiyor. Genelde İspanyolca yayın, tahmin edebileceğiniz üzere basıp burada ya da ikinci el olarak satıyormuş. Tabii şu an turistik olduğu için bu tarz böyle sokaklarının isimlerinin yazıldığı seramikleri de satıyorlar bakın. Burada sokak isimleri böyle seramiklerin üzerine yazılıyor arkadaşlar. Mesela Calle de Toledo, yani Toledo Caddesi. Tatlısını yiyenler genellikle gelip burayı da ziyaret ediyorlar ya da burayı ziyaret edip hemen geçidin içine girip tatlılarını yiyorlar. Yani sabah sabah tatlıyla güne başlamak, bilmiyorum. Burada öyle bir kültür varmış. Bu kültüre ayak uydurduk, öyle başladık ama şimdi canım tuzlu bir şeyler istiyor yani. Bunu bastırmam lazım, bu tadı bastırmam lazım. Dostlar burada espressoyu çok seviyorlar. Birazcık o tadı bastırsın, tatlı tadı bastırsın diye espresso aldım. 1 euro 40 cent. Şöyle bir tadına bakalım.
sert, insanı kendine getiriyor. Ve tabii ki burada yine sevilen lezzetlerden bir tanesi empanada aldım arkadaşlar. 3 euro 90 cent. Ispanaklı ve peynirli aldım, benim favori empanadam. Şöyle bir tadına bakalım. Fena değil, fena değil. Ama Barcelona'nın ikinci videosunda bir empanada yemiştik, hatırlıyor musunuz arkadaşlar? İçi böyle dolu doluydu. Onunla bunu kıyaslayamam yani. O mükemmel bir empanadaydı. Ya buna da 10 üzerinden böyle 6-6,5 falan veririm. Dostlar, şu an Madrid'in sıfır noktasındayım. Puerta del Sol'deyim, yani Güneş Kapısı'ndayım. Biraz önce hediyelik eşya dükkanını geziyordum. Oradan kendime birkaç tane böyle biblo aldım. Benim biblo koleksiyonum var. Gittiğim her yerden böyle güzel biblolar topluyorum. Oradaki ablayla sohbet ederken bir tane böyle şey gördüm, 0 kilometre yazıyordu. Bu ne dedim? Puerta del Sol dedi, yani Güneş Kapısı dedi. Burası Madrid'in sıfır noktası kabul edilir. 0 kilometre olarak geçer ve Madrid'deki tüm sokaklar buraya çıkar dedi. Ben de şey dedim ona, Plaza Mayor dedim, buranın ana meydanı değil miydi? İkisi de ana meydan dedi ama sıfır noktasını biz burası kabul ediyoruz dedi. Las 12 Uvas de la Suerte dedikleri bir olaydan da bahsetti arkadaşlar. Burada her yılbaşı gecesi, muhakkak bilenleriniz vardır, çan çalıyor, tamam mı? Yılbaşı gecesi burada Puerta del Sol'de toplanıyor kalabalık. 12 kez çan çalıyor. Her çan çaldığında insanlar bir tane üzüm yiyorlarmış. Hatta bizde de bir ara popüler oldu. Masaların altına girip herkes üzüm yedi, dilek diledi filan. Ne yapıyorlar? Üzüm yiyorlar ama çan sesine denk getirmeleri gerekiyormuş üzümleri. 12 tane üzümün sebebi de şu: 12 ayı, yeni yılın 12 ayını temsil ediyor ve denk getirirseniz, çan sesiyle birlikte yerseniz, o denk getiriş sizin yeni yıldaki o ayı iyi geçireceğiniz anlamına geliyor ve 12'sini de iyi denk getirirseniz, tam zamanında yerseniz seneniz iyi geçecekmiş. Böyle bir kültür var arkadaşlar. Puerta del Sol'de yapıyorlarmış bunu. Bayraklarla burada toplanmışlar. Ya bir şeyi protesto ediyorlardır, büyük ihtimalle protesto ediyorlardır. Kutlama gibi durmuyor çünkü. Bakın burada çok önemli bir heykel var, onu da göstereyim sizlere. Madrid'in simgesi arkadaşlar. Bir önceki videoda gösterdim. El oso y el modronio. Ayı ve ağaç. Ağaçtan bir şeyler yemeye çalışıyor ayı. Bu Madrid'in sembolü arkadaşlar, şehri simgesi. Buraya anıt dikmişler, hatta şöyle anıtta ayak kısmı var ve kıç kısmı var. Burası böyle altın renginde. Oraya dokunursanız şans getiriyor ya da Madrid'e geri döneceğinizi ifade ediyor. Öyle bir batıl inanış da var. Dostlar, ulusal polisin protestosu varmış. Sanırım onların bir sendikası haklar konusunda belli başlı dönemlerde anladığım kadarıyla protestolar oluyor. Bugün de bir protestoya denk geldik. Buradakiler ulusal polis mensupları ve aileleri yürüyüş yapıyorlar. Ne yiyeceğime karar verdim ama nerede yiyeceğime karar veremiyorum arkadaşlar. Ben de internete başvurdum. Buradaki restoranların yorumlarını okuyorum. İnsanlar neler demiş. Ona göre bir yer seçeceğim. Bakalım güzel mi çıkacak yoksa beğenmeyecek miyiz? Artık onu ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Sağ olsun Esimoyo internet konusunda hiç zora sokmadı beni. Ülkeye geldiğimden beri çok rahat bir şekilde internete bağlanıyorum. Esimoyo 190'dan fazla ülkede bizleri internete sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde bağlayan bir uygulama arkadaşlar. Dilersek bakiye yüklüyoruz, kullandığımız internet kadar ücret ödüyoruz. Dilersek bir paket satın alıyoruz, o paketi kullanıyoruz. Bölgesel paketler var, global paket var. Hangisi bize uygunsa onu seçebiliyoruz arkadaşlar. OneSIM özelliği var Esimoyo'da. Nedir bu OneSIM özelliği? Biz Esimoyo uygulamasını ilk kez telefonumuza indirip kurduğumuzda OneSIM özelliğini aktif hale getirdiğimizde artık bir daha farklı ülkelere seyahat etsek de tekrardan kurulum yapmamıza gerek yok. Ne yapıyor Esimoyo? Biz gittiğimizde bir ülkeye otomatik olarak bizi o ülkedeki en iyi operatöre bağlıyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Ülkeye mi girdik? Uçak modunu kaldırıyoruz, internetimizi açıyoruz ve Esimoyo bizi hızlı bir şekilde o ülkedeki en iyi operatöre bağlıyor. Benim adıma sağ olsunlar bir kampanya yapmışlar. Siz Esimoyo'yu ilk defa telefonunuza indireceksiniz ve ilk defa kurulum yapacaksanız Burak 100 kodunu girdiğinizde %100 bakiye veriyor size. $100 mı yüklediniz? $200 oluyor. Ama telefonunuzun Esime uygun olup olmadığını kontrol edin arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz QR koddan ya da açıklamaya bıraktığım linkten Esimoyo'yu indirebilirsiniz. Gerçekten büyük kolaylık arkadaşlar. Ben çok uzun süredir kullanıyorum seyahatlerimde. Yani bir ülkeye gidiyorum, sim kart alma derdim yok. Fiziksel sim kart almıyorum. Ya da faturamı açsam yüksek mi gelir, ne olur? Onu düşünmüyorum. Çok rahat bir şekilde sadece internetimi açıp kullanıyorum. Severek kullandığım bu uygulamayı sizlerle de paylaşmak istiyorum dostlar.
Şimdi gidelim, yemeğimizi yiyelim. Bakalım öneriler bizi nereye götürecek? Sevecek miyiz, sevmeyecek miyiz? Dostlar, ara sokakta yürürken çok güzel bir restoran buldum, şans eseri. Şöyle içeriye bir göz attım. Acayip hoşuma gitti. Dizaynı, ortam çok hoşuma gitti. Hemen oturdum buraya. Yemek istediğim yemek aslında burada varmış ama sadece şöyle bir ibare var. Todos los miércoles diyor. Yani sadece çarşamba günleri yapıyorlarmış o yemeği. Yemeğin ismi de Cocido Madrileño. Şurada yazıyor karşıda, yanlış okumamak için, telaffuz etmemek için oraya baktım. Buraya ait bir, Madrid'e ait bir yemek. Etli, nohutlu güveç arkadaşlar. Maalesef o yokmuş. Sadece çarşamba günleri yapıyorlarmış. Ben de tortilla söyledim. Menüde vardı tortilla. Zaten bunu yiyecektim. Şimdiye kısmetmiş. Tortilla dediğim bir omlet arkadaşlar. İspanyol omleti. Ben patatesli söyledim. Tortilla de patata olarak geçiyor. Bunu Güney Amerika'da yemiştim. Çok da hoşuma gitmişti. Yani İspanya'nın kendi yemeği. Burada da denemek lazım tabii ki de. Genelde kahvaltıda yiyorlarmış bunu. Böyle birazcık içinin kıvamı cıvık oluyor, yumurtası vesairesi. Ben çok öyle cıvık yumurta sevmem. İyi pişmiş yumurta severim ama bu hoşuma gitmişti. O kıvamı iyi tutturuyorlar. Bu bir porsiyon tortilla 4 euro 90 cent arkadaşlar. Aşağı yukarı böyle fiyatlara baktığımda ana yemeklerin 12-13 euro civarı olduğunu gördüm menüde. Böyle atıştırmalıklar, tapas, atıştırmalık demek. Tapas kültürü de burada oldukça yaygın. Tapaslar da böyle 5 euro ile 10 euro arasında. Malasaña mahallesine geldim şimdi. Baksanıza çok farklı bir eser yapmışlar burada. Bir eser bırakmışlar duvara, balkonlara. Sanırım bu ev kullanılmıyor. Tuğla örmüşler pencerelerin oraya. Bir hareketlilik de görmüyorum. Evet, baksanıza file filan gelmişler oraya. Büyük ihtimalle bu artık kullanılmayan bir bina. Böyle bir eser bırakmışlar. Ne mesaj verdiklerini bilmiyorum ama. Dikkatimi çekti. Bazı dükkanlar kapanmaya başladı. Çünkü saat 2'yi geçti arkadaşlar. Şu an 2.30. 2 ile 5 arasında genelde İspanya'da siesta kültürü var. Şimdi siesta burada pek çoğumuzun duyduğu bir kültür. Ama tam olarak nasıl bir şey anlatayım sizlere. Burası sıcak bir coğrafya arkadaşlar. Özellikle İspanya'nın güneyine doğru indiğiniz zaman, Sevilla bölgesine, Endülüs bölgesine indiğiniz zaman sıcağı daha da fazla hissediyorsunuz. İnsanlar güneşin tepeye yükseldiği zamanda, günün böyle en sıcak zamanlarında öğle yemeğini yedikten sonra bir ağırlık çöküyor ya hepimize, ki İspanya'da en önemli öğün öğle yemeği. En böyle sıkı sıkı yedikleri öğün de öğle yemeği. Ne yapıyor? Bir ağırlık çöküyor insanlara ve dinlenmeye geçiyorlar. Birazcık kestiriyorlar, uyuyorlar, dinleniyorlar. Siesta kültürü bu arkadaşlar. Yani öğle yemeğinden sonra birazcık dinlenme mevzusu. Genelde böyle saat 2'ye doğru yemek yedikleri için yemekten hemen sonra dinlenmeye çekiliyorlar. Özellikle tarım yapılan bölgelerde o sıcak havada yemeği yedikten sonra vücudu dinlendirme ve akşam çalışmaya devam etme kültürü oturmuş. Bu tabii büyük şehirlerde pek fazla dediğim gibi görülmüyor belki ama mesela o dükkan kapalıydı. Belli başlı insanlar bu kültürü devam ettiriyorlar. Sıcak iklimlerde sık sık buna benzer kültür, dinlenme kültürü rastlıyoruz buna arkadaşlar. Malasaña mahallesinde 99 Cheesecake isminde bir tane tatlıcı var arkadaşlar. 99 cent'e cheesecake satıyor. Önünde böyle bir kuyruk var. Burası popüler. Sosyal medyada görmüştüm ben. Instagram'da görmüştüm burayı. Yiyenler hep güzel yorum yapmıştı. Ben de sizlere bir öneri olarak söyleyeyim arkadaşlar. Ben denemeyeceğim çünkü gerçekten şu an tokum. Biraz daha eritmem lazım yediklerimi. Öneri olarak bunu da göstermiş olayım. Ara sokaktaki alelade bir meydan burası. Her meydan böyle kalabalık. İlla ki bir kafe bar oluyor. Sandalyeleri, masaları dışarı atmışlar. Hep dolu oluyor arkadaşlar. Malasaña mahallesinin ana meydanı burası da. Bir tane böyle oyun parkı yapmışlar çocuklar için ve çevirmişler, korumaya almışlar. Her zaman olduğu gibi bir tane tapas barı var, hatta birkaç tane. Sandalyeleri dışarı atıyorlar ama burada yemek yerken, gelenler için söylüyorum, gelecekler için söylüyorum, dikkat edin yani telefonunuzu falan masaya bırakmayın. Alıp kaçma olayları oluyormuş, canınız yanmasın yani. Bakın bu meydanda da böyle tezgah açmışlar. Burada abimiz. Hello. Hola. ¿Qué tal?
Bu meydan kültürü çok güzel ya bunların. İnsanlar meydanlarda geliyorlar, vakit geçiriyorlar. Yani park gibi düşünebilirsiniz. Mahallenin parkı, meydanı. Bizde öyle bir kültür çok da oturmuş değil ya. Bunlar kadar değil en azından. İnsanlar çoluğunu çocuğunu dışarıya, parka göndermeye korkuyor. Yani çeteleşme çoğaldı. Zararlı maddeleri satıyorlar artık, yani böyle sakıza, suya ulaşır gibi, çikolataya ulaşır gibi keyif verici maddeye ulaşıyor artık. O kadar da yaş oranı düştü ki çoluk çocuk ulaşıyor yani. Çeteleşme arttı, hiçbir önlem alınmıyor. Çocuklar böyle hayatlarını düzene sokacak, onlara bir ufuk katacak hiçbir aktiviteye yönlendirilmiyor. Yani kendi çocuklarımızı bile koruyamaz vaziyete geldik ne yazık ki. Bunları düşünmek, bilmek inanılmaz kötü bir şey. Bunlarla uzun sürelerdir yaşıyoruz yani. Bir türlü çözüm bulamadık. İnsanlar kayıtsız yani. Sadece eleştiriyor, anında unutuyor, bitiyor yani. Üzerine hiç önlem almak için hiçbir adım atılmıyor. Çok üzücü, gerçekten çok üzücü yani. İnsanın böyle kalbi kırılıyor bunları düşününce, görünce. Benim ülkemin gençleri, çocukları niye iyi şartlarda yetişmiyor, büyümüyor, olanaklara sahip değil? Bunları düşünmüyoruz yani. Bunlar çok fazla umurumuzda değil ne yazık ki. Birbirimizi yemekten bir şeye fırsat bulmuyoruz yani. En ufak bir farklılığımızda bile sen şöylesin, sen busun, sen şusun, geber. Konu buraya kadar gidiyor yani. Birbirimize zarar vermekten başka hiçbir şey yapmıyoruz. Maalesef bu acı gerçeğimiz. Çocukları spora, müziğe, sanata, sinemaya, tiyatroya, aktiviteye, yaratıcılıklarını artırabilecek herhangi bir şeye yönlendirmemiz gerekirken çocuklar çetelerin elinde eba alıyor yani. Pislik şeylerle daha ufak yaşta tanışıyorlar. Çok üzücü, gerçekten çok üzücü yani. 1916 yılında Madrid'de bir pazar yeri kuruluyor. Plaza Mayor'un hemen arka tarafında. Yerel bir pazar yeri. Yıllarca burası yerel bir pazar yeri olarak kalıyor. Mercado San Miguel arkadaşlar. Şu an önünde bulunduğumuz bu pazar yeri. Mercado pazar yeri demek İspanyolca'da. 2009'da bir restore çalışması oluyor. Burası gastronomi merkezi haline geliyor. Turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden bir tanesi burası Madrid'de. Niye geliyorlar buraya? Yerel lezzetleri denemek için geliyorlar. Kapalı bir alan, şöyle metal bir yapı. İçeriği sizlere göstermek istiyorum. Tıpkı Barcelona'da gördüğümüz o Mercado Boqueira gibi derli toplu tertemiz bir yer. Bakın burada böyle bir sürü pastırmadır, sucuktur, bu tarz böyle ürünler var. Alıp deneyebiliyorsunuz. Her şeyi burada alıp deneyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada deniz ürünleri var. Şöyle göstereyim. Bagetlerin üzerine koydukları, ekmeklerin üzerine koydukları deniz ürünleri var. Ton balığı vesaire. İçerinin kalabalığını görüyorsunuz değil mi? Yer bulursak bir şeyler deneyelim istiyorum burada ama böyle kalabalık bir yerde de nasıl bir yer bulacağız onu da bilmiyorum açıkçası. Bakın burada farklı peynir çeşitleri var. Kekikli peynir bu. Kekiğe bulamışlar. Farklı farklı peynir çeşitleri var arkadaşlar. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Keçi, inek. Bir de hayvanları koymuşlar. Hangi hayvandan üretildiğini de aslında burada göstermiş oluyor size. Anlamıyorsunuz diyelim. Yok İspanyolcanız. Aha, inekten yapılan. İspanya'nın domatesleri hakikaten çok lezzetli arkadaşlar. Bunun yanı sıra zeytinleri de çok lezzetli. İnanılmaz çeşit böyle zeytin kombinasyonu yapıyorlar. Kanepe diyorlar sanırım, bu da yanlış bilmiyorum değil mi? Yani bir sürü çeşit kanepe kombinasyonu var. Şöyle göstereyim sizlere. Mesela bak, tanesi 9 euro diyor. Mesela şunun tanesi 9 euroymuş. Bu 5.6 euroymuş. Yine 9 euro, 4.5 euro. Çeşidine göre değişiyor. Şöyle göstereyim. Sadece zeytin de alabiliyorsunuz. Bu insanlar zeytine çok kıymet veriyor arkadaşlar. Kültürlerinin bir parçası. O yüzden gelen turistlerin de en iyi zeytini İspanya'da yediklerini bilmek istiyorlar. Bunun için çabalıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz de zeytin ülkesiyiz. Tam tersine biz zeytin arazilerini, zeytin ağacının olduğu, yüzlerce yıllık zeytin ağacının olduğu arazileri madene açıyoruz. Açıyoruz yani, madenler gelsin kullansın, söksün zeytin ağaçlarını diye izin veriyoruz. Bana bunu bir Allah'ın kulu açıklasın, mantıklı bir sebebini açıklasın. Yani yerin altındaki şey zeytinden daha mı değerli?
Biz yokken bile orada olan, yüzlerce yıldır orada olan zeytin ağacından daha mı değerli yerin altındaki şey? Daha mı çok fayda sağlayacak bize, toprağımıza, insanımıza? Bunu bana açıklayın ya. Mantıklı biri insan açıklasın yani. Çok merak ediyorum. Çok fazla çeşit şey varmış bu markette yalnız bak. Sevdim burayı. Diğer yerlere göre bir tık daha pahalı olabilir. Takdir edersiniz ki yani burası bayağı turistik bir yer. İnanılmaz da kalabalık var. Bir tık daha pahalı olabilir ama ve lakin böyle iyi bir restorana gittiğinizde de, ortalama bir restorana gittiğinizde de çok ciddi bir fiyat farkı görmüyor gibiyim ya. Tabii ki bunun istisnası vardır, yok değildir. Mutlaka vardır. Ama genel olarak ortalama bir fiyat var yani restoranlarda. Arkadaşlar kendime domates soslu dana etli köfte aldım. Yanına böyle patates koydurdum. Şöyle göstereyim. Burada domates soslu olan var, köri soslu olan var, acılı soslu olan var ve farklı bir tane daha sos var. Fiyatlar sabit arkadaşlar. 5 tane köfte alırsanız 8 euro, 9 tane köfte alırsanız 13 euro. 1 euro ekleyerek patates, peynir vesaire bir şey de koydurabiliyorsunuz. Nakit de ödeyebiliyorsunuz, kart da ödeyebiliyorsunuz. Nakdi buradan ödüyorsunuz arkadaşlar bakın. Şu kırmızı olan yerden parayı atıyorsun. Aşağıdaki kutucuğa para üstüne veriyor. Böyle bir yer. Bayağı bir kalabalık. Ben şimdi aldım, oturacak yer yok. Dışarı çıkacağım. Dışarıda şunun bir tadına bakalım. Dana etli köftemizi yiyelim. Marketin etrafında oturulabilecek her yere oturmuşlar. Her yere çökmüşler. Hiç yer yok. Zar zor bir yer buldum. Şöyle tadına bakalım. Sosu güzel. Hafif bayağı. İspanya'da sanki böyle karınlarını doyurmak için değil de bir şeyler girsin midemize mantığıyla yemek yiyorlar. Tabii öğlen belki daha da iyi olabilirler. Çünkü ana öğünleri öğlen. Ama bu tapas kültürü falan hep böyle atıştırmalık kültür yani. Sabah kahvaltıda da bizim o kahvaltı kültüründen uzak tahmin edebileceğiniz üzere. Hep böyle atıştırmalıklar. Yanında bir şeyler içiyorlar. Sohbet, muhabbet. Ortam bu şekilde. Teyze de bana bakıyor bu ne yapıyor diye. Şehrin en önemli noktalarından bir tanesine geldim. Bir önceki videoda göstermiştim ama bu videoda da şöyle bir göstereyim istedim tekrardan. Plaza Mayor'dayım dostlar. Burası eskiden şehrin kalbiymiş. Boğa güreşlerinin yapıldığı bir yermiş. Keza eskiden bir pazar yeriymiş burası. Türkiye. İzmir. İzmir. Thank you. Where are you from? Senegal. Nice to meet you, bro. No, I just travel. Okay, thank you. Oh, no, thank you. Thank you so much, bro. Thank you. Burada çok fazla göçmen var. Bir şekilde kendilerini İspanya'ya atmışlar ve burada bir yaşam kurmaya çalışıyorlar. Sokaklarda bir şeyler satarak hayatlarını kazanmaya çalışıyorlar. Sürekli polislerden kaçıyorlar. Yani yaptıkları şey aslında yasa dışı. Ama bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyorlar. Karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Belki bir ailesi vardır. Birilerine bakmaya çalışıyordur bilmiyorum. Çok zor bir yaşam arkadaşlar. Arkamda da bir tane evsiz var. Barcelona'da bu kadar evsiz gördüğümü hatırlamıyorum. Madrid'de çok ciddi bir evsiz problemi de var yani. Her gün sokaklarda yürürken sık sık evsizlerle karşılaşıyorum. Çok fazla da dilenci var aynı zamanda ama hiçbirinden bir zarar vesaire bir şey görmedim. Kötü bir olay yaşayan var mı bilmiyorum. Sadece kapkaç olaylarının biraz fazla olduğunu duydum ama bunun kaynağı sebebi kimdir bilmiyorum. Yani bu suçu direkt göçmenlere atmak yanlış diye düşünüyorum. Çok zor bir hayat yaşıyorlar burada. Yani inanın o hayatı bilmiyoruz. O yüzden yargılamak yanlış diye düşünüyorum. Umarım her şey gönüllerince olur, güzel olur ve insan olmanın onuruna yakışan bir hayat herkes yaşar diye diliyorum. Çok fazla böyle şey olayı da var ama yani hani sana böyle bileklik bir şey hediye etmeye çalışıyor. Tabii ki de sonrasında para istiyor, para bekliyor. Bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Kimseyi yaşamadığımız bir hayatı yargılamak bize düşmez bence. O yüzden nezaketli bir şekilde yaklaşmakta her zaman fayda vardır. Madrid'de çok sevilen bir lezzet var. Bocadillo de calamares olarak geçiyor. Yani bildiğimiz kalamar ekmek. Ama sos vesaire bir şey yok. Direkt böyle kalamarı ekmeğin arasına koyuyorlar. Ve içi bayağı bol bu arada. Şöyle göstereyim. Kızartılmış kalamar arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Ben Madrid'e geldiğim ilk gün yemiştim. İlk videoda da göstermiştim. Bu video yemek videosu bu videoda olsun istedim. Eğer bu restoranda oturup yerseniz siz şu an görüyorsunuz hangi restoranda olduğunu. Burası çok tatlı ve eski bir restoran. 5 euro ödüyorsunuz oturup yerseniz. Alıp giderseniz de 4,7 euro ödüyorsunuz arkadaşlar. Afiyet olsun. Ben geldiğimde restoran doluydu. Abla bara oturur musun orada yer misin dedi. Ben de tabii ki dedim hiç sorun değil.
Eğer barda oturup yerseniz de 4,7 euroymuş. Yani alıp gitmeyle aynı fiyatmış. Masaya geçerseniz 5 euro ödüyormuşsunuz. Onu da şimdi öğrendim, onu da paylaşayım dedim. Gerçekten lezzetli. Yani ola ki yolunuz Madrid'e düştü. Şu olayı zaten seversiniz diye düşünüyorum. Bizim ağız tadımıza çok yatkın. Bir kere ekmek var ve kızartılmış bir ürün var. Çok seversiniz diye düşünüyorum. Geçmişte Madrid'e girmek için belli başlı kapılardan geçmeniz gerekiyormuş. Bu kapı da onlardan bir tanesi. Şehrin doğu kapısı arkadaşlar. Puerta de Alcalá, yani Alcalá kapısı. Tarihi dokuyu koruyan kapılardan bir tanesi, bugüne kadar gelmiş arkadaşlar. Madrid şehrinin en turistik noktalarından bir tanesiymiş burası ve en çok fotoğraf çekinilen noktalardan bir tanesiymiş. Alcalá de Henares kasabasına gittiği için Alcalá ismini vermişler buraya. Turistler bayağı bir ziyaret ediyor burayı. Şöyle caddeye de göstereyim sizlere. Şehrin doğu kapısı burası. Hatta buradan da meşhur Retiro Parkı'na giriş yapacağız şimdi. Hem bu kapıyı görüyorsunuz hem de buradan Retiro Parkı'na giriş yapabiliyorsunuz. Bayağı da bir kalabalık var gördüğünüz üzere. Belli başlı kapılar yapmışlar o zaman. Bu mesela 18. yüzyılda Kral Charles'tı galiba. 3. Charles tarafından yaptırılmış. Şehrin belli noktalarındaki kapılardan geçerek şehre ulaşıyormuş buraya gelenler. Tabii kontrol noktası da aynı zamanda o tarihi düşündüğünüzde. Çünkü belli bir sur etrafında içinde yaşadıklarını düşünün. İster istemez kendilerini böyle korumaya alıyorlar ve şehri güvenli bir şekilde, en azından merkezi yönetimin olduğu yeri güvenli bir şekilde tutmaya çalışıyorlar. Retiro Parkı halka açık bir park. Ücretsiz bir şekilde gelip burayı ziyaret edebiliyorsunuz, vakit geçirebiliyorsunuz. Ama burası ilk planlandığında, yapıldığında kraliyet ailesine ait bir park olarak yapılmış. Ama ve lakin daha sonrasında halka arz edilmiş ve şu an Madridliler ve bizler turistler olarak buraya gelip ziyaret edebiliyoruz. Gördüğünüz üzere insanlar çimlerin üzerine atmışlar eşyalarını, takılıyorlar, bir şeyler atıştırıyorlar. Sohbet, muhabbet, güneşlenen var. Yani bakın daha ilkbahardayız ama o kadar güzel bir hava var ki güneş gerçekten yakıyor. İnsanlar tabii ki bu günlerin tadını çıkarıyorlar. Abimiz de buraya yayılmış böyle. Maşallah. İnsanlar ne yapıyor? Güneşleniyor, güneşin tadını çıkarıyor, günün tadını çıkarıyor. Hayat bu ya. Gerçekten yani bütün bu stresimizden, koşuşturmamızdan uzaklaşıp sevdiklerimizle vakit geçirmemiz gerekiyor ya. Yani bütün hayatın stresi, yükü, derdi, tasası benim memleketimin insanın omuzlarında, Orta Doğu'daki insanların omuzlarında, hep garibanın omuzlarında gibi yani. Bu durum beni çok rahatsız ediyor. Gerçekten çok rahatsız ediyor. Peyzajı güzel. Tasarımı da gayet güzel. Yani zaten kötü olma gibi bir ihtimal yok. O dönem kraliyet ailesinde kötü iş yaparsan büyük ihtimalle sıkıntıya girersin yani. O yüzden göze hitap eden güzel bir iş yapmak zorundalar mimarlar. Yoksa urun kellesini. Sevmiyoruz monarşiyi. Sevmiyoruz. Halk insanıyız biz. Parkın ortasında bir tane yapay göl var. Böyle kayık kiralamışlar, takılıyorlar. Baksanıza balıklara. Kocaman ha. Bu garibim de burada bekliyor birine çökmek için. Oğlum onlar seni yer lan yer. Onlar seni yer. Arkana manzara alayım. Merhabalar. Dostlar, burada bir Türk arkadaşımızla karşılaştım. Zahit'ti değil mi ismi Zahit hocam? Türk aslan, evet. Çok memnun oldum. Nasıl Ben de buldun memnun abi Madrid'i, İspanya'yı? Madrid çok güzel. Ben açıkçası Barcelona'dan başladım. Barcelona'nın mimarisini çok sevdim. Şehirler çok düzgün. Yatay anlamında bayağı güzel bir mimarisi var. Madrid'i daha çok İspanyollar daha çok övüyor burada. Yani benim anladığım kadarıyla Barcelona'da genelde turistler övülüyor. İlk başta marka olarak Barcelona biliniyor. Ama Madrid İspanyolların yani burası bizim evimiz dediği bir yer gibi geliyor. Yani şu andan tecrübelerim konusuyla. Hocam Tecrübemden peki sayılır. yemekleri denedin mi burada? Yemeklerini ben sevmedim. Sevmedin. Sevmedim. Tapasları falan, balık türlerini hiç sevmedim. Benim hiç öyle şeyim yok. Neler denedin? Bizim ya tapas türünün tam isimlerin aklıma gelmiyor ama tapas türlerini denedim. Ya bizim Türkiye'mizin yemeklerini daha çok seviyorum ben ya şimdi. Bilmiyorum, bence bizim mutfağımız dünyanın hiçbir yerinde yok. Alışık olmadığımız için sanki ya. Baharatlara falan alışık değiliz ya. Doğru.
O yüzden ben bilmiyorum. Ben böyle yeni şeyler denemeyi sevdiğim için yani çok rahatlıkla ağız tadıma biraz uysun hemen severim o yemeği, alışırım yani. Olabilir. Sizin Japonya'ya gitmeniz lazım o zaman. Eğer yeni şeyler denemeyi seviyorsanız. Hocam, evet çok güzel. Ben de gittim oraya. Japon yemekleri çok iyidir. Japon yemekleri Osaka'ya. Evet, gastronomi var. Osaka'ya evet. Osaka'nın şu mahtapotlu falan yemekleri var. Takoyaki çok iyidir. Takoyaki aynen takoyaki. Ben daha ismi aklıma gelmedi. Sen İngiltere'de yaşıyordun hocam. Ben İngiltere'de yaşıyorum evet. Orada hayat nasıl, yaşam nasıl? Orada hayat güzel. Çevren olduğu sürece güzel. Buranın havası çok iyi yalnız. Ben onu şaşırdım. Orada biz 10 derecede biz üşüyoruz. Hala montla geziyoruz. Burada hala millet tişörtlerle baya gece saat 12-1'lere kadar geziyor. Biz orada hiç dışarı çıkamıyoruz böyle. Sen uzun kolluyla gelmişsin. Büyük ihtimalle pişiyorsun şu an. Ben kotla geldim. Normal uzun kabanla geldim ben. Buraya geldim dedi sen niye bunu getirdin dediler burada isin yok diye. Bayağı 30 ben nereden derece bileyim falan tabii. var. O utanması 30 derece olacak aynen 25-26 derecelerde. Garip ilginç ya. Bu havasını çok sevdim harbiden. İnsanlar mutlu, güler yüzlü. İnsanları nasıl peki? İspanyollar nasıl? Ben çok sevdim insanlarını. İngiltere'ye kıyasla burada herhalde güneşten de kaynaklı olarak insanları çok yakın, çok içe yakın, yardım ediyorlar. Bir şey sorduğum zaman hemen yardım etmeye çalışıyorlar, benimle geliyorlar. Hani ben bayağı sevdim insanlarını. Parkın içerisinde bayağı güzel alanlar var. Şu an bir tane bahçeye geldim. O kadar güzel dizayn etmişler ki çiçekler, böyle fıskiyeler, çiçekli yollar. Gerçekten şahane bir dizayn, şahane bir peyzaj çalışması. Ama biraz daha sanki böyle bol çiçekli olabilirdi. Daha henüz açmamış da olabilirler gerçi, bir şey diyemiyorum. Daha rengarenk olabilirdi. Arkadaşlar şimdi bir tapas bara geldik. Şöyle sizlere etrafı göstereyim. Tatlı bir yer burası. İsmi Cerveceria Cruz Blanca. Hemen bir tane sipariş verdik. Şöyle sizlere göstermek istiyorum siparişimizi. Yedikçe taze siparişlerimiz devam edecek. Tapas kültürü atıştırmalık aslında. Atıştırma kültürü. Bir içecek söylüyorsunuz, yanına atıştırmalık bir şeyler söylüyorsunuz. Patatas bravas. Yani patates söyledik arkadaşlar. İki farklı sosla getiriyorlar. Biz özellikle istedik bunu. Birazcık acı bir sosmuş bu. This one? Alioli. Bunu ilk defa duydum. Sarımsak sos. Ben bunun büyük ihtimalle karışımını yedim Barcelona'da. İnanılmaz hoşuma gitti. Şimdi ayrı ayrı getirmişler. Karıştırıp bir tekrardan tadına bakacağım. Bu burada çokça tüketilen, tapas barlarda sıklıkla tüketilen bir yiyecek arkadaşlar. Bildiğimiz patates. Birazcık böyle küp küp yapıyorlar. Farklı doğruyorlar. Sosla birlikte servis ediyorlar. Şöyle iki sosa da batırdım. Bayağı iyi. Patatesin yanına kroket söyledik arkadaşlar. Burada tapas masalarını süsleyen bir diğer lezzet de kroket. İçerisine farklı çeşitte şeyler koyuyorlar ama en çok yenen queso, yani peynirli olan. Aman. Yumuşacık bak, dağıldı. Şöyle ısıracağım hemen. Bayağı lezzetli. Bu da mantarlı olan. Dilerseniz böyle kombin yapabiliyorsunuz. 2 ondan, 1 ondan, 3 ondan, 5 ondan. Gayet lezzetli. İçi de dolu. Hamuru ince, içi dolu. Bir kızartma. Beni tanıyanlar Peru'yu ne kadar sevdiğimi bilirler. Dünya üzerindeki en sevdiğim ülke. 6 ay kaldım. Bana kalsa çok uzun bir süre orada kalırım, yaşarım. Ve orada gezerken sıkça içtiğim, ben çok asitli içecek sevmem ama Inca Kola. Bak. Bu başka bir şey ya, bu başka bir şey. Çok özlemişim Peruana diyecektim ya. Peru restoranının önünden geçiyordum. Inca Kola yazısını gördüm. Bir sürü Peru yemeği var. Şöyle göstereceğim sizlere. Favorilerimden biri Lomo Saltado'dur bu arada. Peru videolarıma bakabilirsiniz. Şurada Inca Kola'yı görünce var ya, direkt içeri girdim arkadaşlar. İspanya seyahatim şu an anlam kazandı benim için bak. Şu an anlam kazandı. Günü Madrid'in en geleneksel yemeğiyle bitiriyoruz. Cocido Madrileño. Aslında bu bizim ağız tadımıza uygun bir yemek olabilir. Çünkü bildiğiniz et ve nohuttan yapılan bir güveç. Şöyle göstereyim sizlere. Tabii burada maç izliyorlar. Bir yerlerde maç oynanıyor İspanya liginden. Farklı bir şehirde oynanıyor maç ama taraftarlar burada izliyor. Ben de onlar formalarla falan gezdiği için forma giydim arkadaşlar. Şöyle bir tadına bakacağım ben. Bildiğiniz nohut, üzerine hatta erişte falan koymuşlar, lahana koymuşlar. Dana eti var. Güzel bir yemek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunun hikayesi Seferat Yahudilerine kadar uzanıyormuş. Bir tadına bakalım.
Her yemekte olduğu gibi bunun da farklı farklı versiyonu var tabii ki. Seferat Yahudilerine uzanması ilginç bir hikaye. Ben bir İzmirli olarak boyozu çok seviyorum. Sizler de belki biliyorsunuzdur. Boyoz da Seferat Yahudilerinden gelen bir yiyecek aslında. Zamanında İspanya'dan sürüldükleri için belli başlı yerlere göç ettiler. İzmir'de onların yuvalarından biri oldu, göç ettiği yerlerden biri oldu ve Seferat Yahudileri kendi geleneklerini, kültürlerini getirdiler. Boyoz da onlardan bir tanesiydi. Aslında o bir böyle dolanan yağlı hamur, onu fırında yapıyorsunuz, boyoz. Günün son yemeğini yedik ve yemek videosunun da sonuna geldik arkadaşlar. 19 euroydu o gördüğünüz tabak. Bayağı büyüktü ama yani ağır da bir yemek. İçerisinde tavuk eti de vardı bu arada. Altlarda kalmış tavuk eti de vardı. Eriştesiydi, etiydi filan. Yani harbiden değişik bir yemekti ama ben beğendim açıkçası. En çok hangi yemeği beğendiniz onu yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Güzel bir gündü. Hem gezdik hem yemek yedik. İspanya'nın yemek kültürünü görmüş olduk arkadaşlar. Madrid'de de sizlere böyle önerebileceğim 1-2 tane mekan görmüş oldunuz. Umarım keyifle izlemişsinizdir videoyu. Ben artık otelimin olduğu muhite geldim. Formamı da giydim çünkü insanlar formayla dolaşıyorlar sokakta. Ben de yanımdaydı. 1-2 fotoğraf çekiliyordum. Giydim. Öyle dolaştım. İnsanlar burada kendi şehirlerinin, mahallelerinin, bölgelerinin takımlarını destekliyorlar. Güzel bir şey bu yani. Ülkede Real Madrid, Barcelona gibi takımlar var. Ama kendi şehirlerinin takımını desteklemeleri güzel bir şey. Formayı görünce şaşırıyorlar onlar. Bakıyorlar hangi takım falan diye. Soranlar da oldu. Öyle bir sohbet ortamı oluşmuş oldu. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda başka bir yerde olacağız. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Adios amigos. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.